Merhabalar, ben Doktor Mehdi Şalvız, kulak burun boğaz uzmanıyım. Bugün Meniere hastalığı hakkında konuşmak istiyorum. Halk arasında iç kulak tansiyonu olarak da bilinen Meniere hastalığı aslında nadir görülen bir rahatsızlıktır. Fakat tekrarlayıcı baş dönmelerine sebep olduğu için hayat kalitesini oldukça etkilemektedir. Peki nedir Meniere hastalığı? Meniere hastalığı aslında tıpta mit olan, yani sebebi daha henüz bilinemeyen hastalıklardan bir tanesidir. Oldukça gizemli bir hastalık. Ta 1700'lerden beri bilinir. Hatta ünlü ressam Van Gogh'un Meniere hastası olduğu düşünülür. Meniere hastalığı işitme kaybı, baş dönmesi ve kulakta uğultu, çınlama, basınç hissiyle karakterize bir hastalıktır. Baş dönmesi Meniere hastalığında oldukça şiddetli olup bulantı kusmaya eşlik etmektedir ve hastaların çoğu acil servise başvurmaktadır. Baş dönmesi kişiden kişiye değişmekle birlikte genelde yarım saat ile 2 saat arasında süren şiddetli rotatuar tarzda, yani etrafın dönmesi tarzında bir karakteri vardır. Peki Meniere hastalığı kimlerde görülür? Meniere hastalığı aslında belirgin bir cinsiyet ayrımı göstermez. Yani kadınlarda bir miktar daha fazla olmak üzere cinsiyet eşitliği vardır. Genelde bu rahatsızlık 30'lu 40'lı yaşlarda görülmeye başlarken çocukluk çağında da ya da ileri yaşta da görülebilmektedir. Peki Meniere hastalığını nasıl tanıyabiliriz? Meniere hastalığı pes tonları tutan, yani kalın seslerde işitme kaybına sebep olan ve beraberinde tekrarlayan şiddetli baş dönmesi olan bir hastalıktır. Tanısı klinikle konur. Özel bir teşhis, laboratuvar aracı yoktur. Burada bizim için önemli olan odyogramda tipik, biraz önce izah ettiğim gibi pes tonları tutan işitme kaybına rotatuar, yani şiddetli baş dönmesinin eşlik etmesidir. Ancak VNG gibi, video head impulse gibi özellikle iç kulağın denge fonksiyonunu araştıran bu testlerle diğer hastalıklarında ekart edilmesi, yani dışlanması gerekmektedir. Meniere hastalığının tedavisi. Şimdi Meniere hastalığının tedavisini konuşmadan önce Meniere hastalığının klinik gidişatını ya da bu süreci bilmek çok önemli. Çünkü Meniere hastalığı herkeste aynı şekilde olmaz. Burada genelde insanları rahatsız eden durum tekrarlayan, şiddetli ve çoğu zaman da ne zaman geleceği belli olmayan baş dönmeleridir. İşitme kaybı genelde ikinci planda oluyor. Çünkü işitme kaybı genelde çok şiddetli değildir ve tek bir kulağı tuttuğu için çoğunlukla böyledir. Genelde insanlar işitme kaybına çok rahatsız olmaz. Fakat bu baş dönmesi de herkeste aynı değildir. Yani bazılarında yılda bir defa yarım saati bulan kısmi şiddette baş dönmesi olabilirken bazı kişilerde neredeyse haftada 2 ya da 3 defa acil servise kadar başvurmasını gerektirecek şiddetli baş dönmeleri olur. Ve baş dönmeleri de zaman içerisinde hastalarımızın çoğunluğunda yavaş yavaş azalır. Ancak bazen böyle olmayıp sık, şiddetli başlayıp şiddetli giden hastalarımız da olmaktadır. Ya da bazı hastalarımızda bir süre şiddetli ve sıkça olduktan sonra yavaş yavaş bu sıklığı azalıp bir uyku dönemine, bir latent evreye girip sonra tekrar şiddetlenebilir. Şimdi bu neden önemli? Çünkü Meniere hastalığının tek bir tedavisi yok. Yani tedavi planlamasını yaparken bu baş dönmesinin sıklığını ve şiddetini göz önünde bulundurmak lazım. Bunun dışında işitme kaybının derecesi ve bir kulağımı ya da 2 kulağımı tuttuğu çok önemli. Dolayısıyla Meniere hastalığının tedavisini planlarken mutlaka hekim hastasıyla karşılıklı konuşup seçenekleri göz önünde bulundurmalıdır. Peki ne yapıyoruz biz Meniere hastalığında? Meniere hastalığında tedaviyi basamaklandırıyoruz. Yani en bazalde ilk basamak diyet. Burada önemli olan tuz kısıtlaması. Sanki bir yüksek tansiyon hastasıymış gibi günde 1,5-2 gram tuzla kısıtlıyoruz. Bunun dışında bol su içmesini istiyoruz ve çoğunlukla ülkemizde beta-histin ilaç tedavisi uygulanıyor. Eğer bu tedaviden kişi fayda görmüyor ise o zaman bir sonraki basamağa geçiyoruz. Bir sonraki basamakta genelde kulağa kortizon enjeksiyonu uyguluyoruz. Bu kortizon enjeksiyonu ile beraber
Yaklaşık hastalarımızın %60'ında biz vertigo kontrol yani baş dönmelerini durdurabiliyoruz. Ancak burada da baş dönmesi durmayan, şiddeti azalmayan bir grup hastamız olur. Böyle bir durumda gentamisin dediğimiz iç kulağa toksik etkisi olan bir ilaç tedavisine geçebiliriz. Bu ilaç tedavisi yine kortizonda olduğu gibi orta kulağa enjeksiyon yani iğne yapılarak verilir. Eğer işitme kaybı hiç yok ise ya da karşı kulakta da bir Meniere bulgusu var ise o zaman endolenfatik kese cerrahisi dediğimiz bir cerrahi tedavi seçeneğine geçeriz. Yaklaşık olarak hastalarımızın %90'ında gentamisinle ya da bu kese cerrahisiyle baş dönmelerini durdurabiliyoruz. Fakat bir kısım hastamızda hala ısrarlı baş dönmesi atakları olabilir. Böyle bir durumda işitmenin durumuna göre labirentektomi ya da vestibüler nörektomi dediğimiz cerrahi tedaviler uygulamaktayız. Labirentektomi daha çok iç kulağın cerrahi yöntemle ablasyonu yani yok edilmesi ki bu durumda tamamıyla bir işitme kaybı oluşmaktadır. Nörektomi ise iç kulaktan beyne uyarıyı götüren sinirin kesilmesiyle olur. Burada tabi işitme korunabilmektedir. Fakat burada intrakraniyal yani kafa içi bir cerrahi olmak gerekmektedir ki bu tür tedavileri hastalığın erken döneminde yapmamaktayız. Ancak ısrarlı, bir önce söylediğim gibi ısrarlı ve tekrar eden baş dönmelerini de uygulamaktayız. Unutulmamalıdır ki Meniere hastalığı baş dönmesi kontrolleri kesinlikle mümkün olan bir hastalıktır. İyi günler diliyorum, sağlıcakla kalın.